Wolf Trek Outdoor'dan herkese merhaba. Bugün size mükemmel bir çadır tanıtacağım. Evolite Summit Pro. Dostlarımızla kamp yaparken konuştuğumuz bir konu. Yeni trend şişme ve büyük çadırlar. Fakat bisikletle, motosikletle, bagajları küçük olan araçlarla kamp yapmaya giden kişiler de var. Onun için solo küçük çadırlar istiyorlar. Onun için de bugün size Evolite Summit Pro'yu göstereceğim. Ayrıca bu video yeni çadır kuranlar, yeni kurmayı öğrenenler için de bir bilgilendirme videosu olsun. Evolite Summit Pro böyle çantanıza isterseniz asabilirsiniz, altına veya içine koyabilirsiniz. Bu kadar küçük. Şöyle göstereyim. Yaklaşık olarak Evolite çantası 40 santime, şurası da 15 santim gibi. Şu kısımda 40 santim gibi paket ölçüleri. Şöyle kamp çantamdan çıkarayım bunu. Evet, kamp çantamızdan çıkaralım. Çantamızı şuraya koyalım. Şöyle koyalım. Evet, gördüğünüz gibi Evolite Summit Pro. Üzerinde çantanın bazı bilgilendirmeler var. Hemen oraya göz atalım. Bir kişilik bir çadır 260'a 160-80 santim ölçülerinde. 3000 milim su geçirmezlik üstündeki katman olan kaplamada var. Alt kaplaması da 5000 milim su geçirmezlik. 2,5 kilo ağırlığında Wrap fiber pol kullanılıyor. Bu da normal fiber pollerden daha kaliteli bir pol. Şurada gördüğünüz gibi bakın, şurası ölçüleri 260, 160 yükseklikte, gördüğünüz gibi 70 santim, 80 santime geliyor dış tenteyle. Gördüğünüz gibi şurada 80 santim iç tente, 70 santim dış tenteyle beraber 80 santim. Şimdi size Summit Pro'yu, Wolf Trek Outdoor'a gelen Summit Pro çadırımızın kurulumunu gerçekleştireceğim. Edit yapmadan gerçekleştireceğim. Herkes normal çadırlarda, kaliteli çadırlarda aynı şekilde kuruluyor. Poller nasıl takılır, nasıl dış tente, iç tente olur bilmeyenler de onlar da görsün. Aynı zamanda Summit Pro'nun da ölçülerini görelim. Gördüğünüz gibi 40 santimlik bir çanta, şurası da 15 santim. Şimdi açalım. Şurada ayrıca çantanın üzerinde görüyorum Sunfresh UPF 80 yazıyor. Bu güneş ışınlarını önleyen bir kaplama. Biraz termal battaniyelerde kullanılan, acil durum battaniyelerinde kullanılan bir kaplamaya benziyor. Şöyle açalım. Evet, çadırımızı çıkaralım. Çadırımızı şöyle koyalım. Burada da çantanın içinde şöyle tamir kiti var. Gördüğünüz gibi şurada da bir kurulum kılavuzu var. Evet. Şimdi çantamızın içine ipimizi şöyle koyalım. Şöyle açalım. Evet, şurada kazıklarımız, pollerimiz, onlar var. Şöyle çadırlarımızı açalım. Evet, dış tente, iç tente beraber. Şuradan kazıklarımızı çıkaralım. Kazıklarımızı takacağız. Evet, kazıklar da bağlanmış durumda. Onları da çantaya koyalım. Şunları da çantaya koyalım. Şunlar şöyle dursun. Tabii biz kazıkları mağazada kurulum yaptığımız için kazıkları gösteremeyeceğiz çakılışını. İçinden 3 tane pol çıkıyor. Şu kısa olan pol, bunlar da uzun olan poller. Şu kısa polü şuraya koyayım. Şunlar uzun olan poller. Şurada dursun. Hemen uzun polleri takalım şöyle. Onları bir yerleştirelim. Hop. Pollerin içinde
lastikler var ve hemen geçirebiliyorsunuz bu şekilde. Evet, bir tanesi hazır. Öbür poli de takalım. Evet. O da hazır. Bazı videolarda çadırlara pıt 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 kuruyorlar. Bazı kişiler, bilmeyen kişiler tabii ne olduğunu, ne bittiğini anlayamıyor. Onun için nasıl olsa zamanımız var. Herkes çadır nasıl kurulur görsün. Öğrenmek isteyenler de örnek alsın. Burada evet dediğim gibi bakın burada kazıklar var. Bunlara da gerdirme ipleri diyoruz. Çadırı daha iyi gerdirip su akışını sağlayabilmek için, nefes alınımını arttırabilmek için çadırı germek önemli. Böylece nem de yapmıyor. Özellikle soğuk havalarda, çiğli ortamlarda. Evet, şimdi kazıklarımızı da buraya koyduk. Şimdi bu kullanamayacağımız için bunları buraya koyuyorum. Evet, bu gördüğünüz gibi 2 katman. Bu dış tente. Yeşil olan dış tente. Şimdi dış tente işimiz yok. İç tenteyi açalım. Gördüğünüz gibi şu da iç tente. Evet. Summit Pro. Sanki tek kişilik gördüğünüz gibi bir bivak gibi. Bivakta böyle tek kişinin kalabileceği uyku tulumu, çadır karışım bir şeydir. Bilmeyenler için. Gördüğünüz gibi sanki bir bivak gibi. Şimdi pollerini kanallardan geçireceğiz ki çadırı kaldırabilelim. Burada dikkat etmek gereken pol girişlerini takip etmek. Bazı yerlerde kesişerek güçlü olmasını sağlıyorlar. Bir polü şu şekilde çapraz koyacağız. Öbür poli de öyle. Çünkü kanallar da o şekilde. Şimdi buradan başlayalım. Şimdi buradan şöyle şuradan geçirmeye başlayalım kanallardan. Evet. Şimdi birinci kanalımızı geçirdik. 2'ye. İkinci kanaldan da geçirelim. Tamam. Böyle bunu da geçirdik. Şurada kalsın. Şöyle hafif ittirin. Şöyle ittirdikten sonra evet. Bakın burada gördüğünüz gibi bu tarafa ayrılıyor. Oraya sokmayacağız. Takip edeceğiz yolunu ve buradan devam edeceğiz. Birinci büyük polü hallettik. Şimdi ikinciyi halledeceğiz. Evet gördüğünüz gibi 2'yi de şöyle geçirelim. Bu sefer de onu öbür taraftan geçirelim. Onu da buradan geçirelim. Evet birinci kanalını halletti. Evet şuradan tekrar devam. Evet. İtelim. Şimdi orayı düzelttik. Şimdi burası var. Evet bu kanalı da geçirelim. Kanalından da geçsin. Evet bu kanalı da geçirdik. Güneşten korunabilmek için iç tente siyah. Kanalları da haki renk gibi yapmışlar. Çok güzel görünmüş. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi uzun polleri geçirdik. Çadırı şimdi yukarıya kaldıracağız. Bunun için de evet gördüğünüz gibi. Şimdi çadırı kaldırmak için
polleri şurada gördüğünüz istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Şu kuş gözleri deliklere takıyoruz. Buradakini de takacağız. Buradakini de takıyoruz. Evet, buradakini de taktık. Sonra kaldırmak için mesela şundan başlayalım. Bakın böyle şu şekilde yana. Gördünüz mü? Ve taktık. Bu gerildi. Şimdi öbürkünü halledeceğiz. Bunu şöyle şey yapalım. Heh. Bu da böyle. Evet, mükemmel. Bakın kaldırdık. Gördüğünüz gibi şuradan kesişme noktasından güç elde ediyor. Ne kadar çok pol olursa böyle summit solo çadırlarda o kadar güçlü olur çadır. Evet, büyük polleri taktık. Şimdi küçük poli takalım. Küçük polde ne işe yaradığını şimdi göreceksiniz. Şöyle. Küçük poli de takalım. Şuradan. Geçiriyoruz buradan. Şuradan geçiriyoruz. Evet. Şurada bir kanal daha var. Onu da buradan geçirdik. Bir ilk kesişme noktaları daha aldık. Evet, şimdi süper. Şimdi burada da bir tane daha kuş gözü yeri var. Onu da taktık. Şimdi öbür taraftakini takacağız. Evet, bakın. Bu şekilde. Attı mı oradan? Oradan attı. Onu tekrar takalım. Şöyle kanalını. Heh. Tekrar buraya takalım. Tamam, taktık. Hop. Tamam, kanalını da güzel ortalayalım. Ortaladık. Bakın şimdi bu kesişme yerlerini burada gördüğünüz gibi bağlıyoruz. Şöyle bağlayalım. Evet, buradan bağladık. Şurayı da bağlayalım. Şurayı da bağlayalım. Burayı da bağladık. Evet. Sonra şurada bir çıt çıtı var, şeyi var. Onu da takalım. Tamam, bunu taktık. Çünkü çadır gergin durması lazım. Onun için de onları takıyoruz. Bunu da buradan takıyoruz. Tamam, bunu da taktık. Evet, gördüğünüz gibi şu anda oradaki köşeyi de bağlayalım. Ortayı da esas önemlisi bu zaten. Bakın. Buradakini de bağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burayı da bağladık. Bu kesişme noktası. Bu poller gördüğünüz gibi 3 tane noktadan kesişerek güçlü bir çadır olmasını sağlıyor. Burada bir havalandırma yeri var. Burada bir havalandırma yeri var. Aynı zamanda burada da var. Şöyle göstereyim. Bakın. Kapısı burada iç tentinin. Şöyle açabiliyoruz iç tentiyi. Kapısı burada. Kapısında içeriden bütün kaliteli çadırlarda olduğu gibi içeriden ve dışarıdan
kontrol edebileceğiniz fermuarı var. Aynı zamanda şurada bir tane daha fermuar var. Bu da bakın şu ağlı kısmı. Nefes alabilir. İçeriye hava girmesi için kontrol edebileceğiniz ağlı kısmı. İsterseniz bunu aşağı kadar böyle evet kıvırabiliyorsunuz. İsterseniz kapatabilirsiniz. Bakın bu şekilde. İsterseniz de kapıyı toplayabilirsiniz bunu kapatıp. Evet, bunu kapatıyoruz. Ve kapıyı topluyorsunuz şu şekilde kıvırarak. Burada da bunun şöyle şuradan şu tokası nerede? Şurada. Şu tokaya takıyorsunuz. Ben bir tanesini takacağım. Altta da var aynısı. Evet, çadırımızın iç tentisi bu şekilde. İç tentide ayrıca şöyle fenerimizi koyalım. Gördüğünüz gibi. İsterseniz burada bir kanca var. Bu kancayı da bunu takabilirsiniz. Böyle fener takma kancası var. Evet, taktım ben. Bu şekilde lambanızı kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Siyah bir içi var. Güneşten korunup rahat uyuyabilirsiniz diye. İç tentiyi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yağmurdan korunmak için de dış tentiyi kullanalım. Aslında bu biraz da giyime benziyor. Şöyle ki kışın soğuktan korunmak için katmanlar vardır. İşte birinci katman içlik giyersiniz. Isıyı devam ettirebilmek için üzerine polar giyersiniz. Yağmurdan korumak için de dış katman olarak yağmurluk giyersiniz. Dış katman olarak jacket dedikleri. Bu üçünü giydiğiniz zaman yağmurdan korunursunuz. Polarla içlikle de sıcaklığı sağlarsınız. Bu da ona benziyor biraz. Şimdi dış tenteyi takalım. Şimdi 2 tane penceresi olan yer büyük taraf. Bu tek pencere mi? Galiba öyle. Evet. Tek pencere tarafı bu taraf. Şu da gördüğünüz gibi çift pencere tarafı. Çift pencereyi de şuraya getireyim. Kapı burada mı? Kapısı yanlış olmasın. Ha şöyleymiş. Bir dakika. Kapısı böyle olduğuna göre şöyle olacak. Kapı bu tarafta çünkü. Tamam. Şöyle olacak sanırım. Evet, kapı burada. Çift pencere de burada. Gördüğünüz gibi çadır. Bu da dış katmanı. Dış katmanını kuruyoruz. Evet. Şimdi düzgün bir şekilde getirelim. Düzgün bir şekilde gelsin ki. Çünkü tokaları var. O tokaları takacağız. Evet, şimdi onları göstereceğim size. Mesela şu tokadan size göstererek başlayalım. Bakın polünün girdiği delikleri seçmiştik. Burada da bir toka var. Şu tokayı takıyoruz. Bu da kazı, toprağa çaktığımız kazı takacağımız lastiği, tokası ve polün girdiği yer. Aynı şekilde şuradakini de ben takayım. Şurada da bir şey var. Tamam. Şuradakini de hızlıca takalım. Bakın. Evet, burada da tokasını takıyoruz. Hop. Buradakileri de hızlıca takayım. Evet. Şuradan da takalım. Aynı şekilde arkalarda da tokaları var.
Tokaları da taktık. Evet. Şimdi burada bir önemli noktayı daha belirteceğim size. Çadırlarda önemli olan bir şey de havalandırma pencereleri. Eğer içeride su olmasını, su birikmesini, nem yapmasını istemiyorsanız buradaki pencereleri çıkarıp şuradan şöyle açmanız lazım. Bakın burada göstereyim yakından. Gördüğünüz gibi burada bakın bir yer var. Normalde şuraya cırt cırtlı. Şunu dışa alıyorsunuz. Burada da bir cırt cırt var. Şuna bağlayıp burada bir hava girişini sağlıyorsunuz. Böylece nemlenmiyor ve hava girişkenliği oluyor. İşte Evolite Summit Pro yazıyor gördüğünüz gibi. Kapısı Sunfresh yazısı. O da güneş koruması ile ilgili kaplama. O kaplamada şurada gördüğünüz olay. Bakın dikişlerde su geçirmezliği sağlamak için su geçirmezlik bandı var. Buradan görebiliyoruz. Bu da UV kaplaması. Şimdi burada dış kapının kapısını açalım. Evet. Şimdi dış kapının fermuar kısmı burada. Buradaki cırt cırt açalım. Evet. Gördüğünüz gibi UV kaplaması burada. İç tentede olduğu gibi dış tentede de kapıyı böyle bu şekilde katlayarak aynı şekilde tutturabiliyoruz. Evet, buradaki tokayı alıyoruz. Bunun içinden geçirip tutturuyoruz. Kapımızı bu şekilde tutturuyoruz. Gördüğünüz gibi dış tente, iç tente böyle. Şöyle içine girersek şu şekilde gördüğünüz gibi böyle yatabilirsiniz fenerinizde. Şu şekilde yatabilirsiniz. Sanki dediğim gibi evet bir bivak gibi rahat rahat yatabiliyoruz. Çok yer kaplamadan güzel bir çadırımız oluyor. Şurada da dış tentenin bagaj kısmı var. İsterseniz buraya ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. Ya da başka şeyleri buraya koyabilirsiniz. Burada bir bagaj kısmı oluşturulmuş. Evet, şimdi şöyle dışarı çıkalım. Gördüğünüz gibi UBF 80 Sunfresh'li kaplamalı Evolite Summit Pro çadırımız. Gördüğünüz gibi şu kadarcık. Ayak kısmı bu genişlikte. Baş kısmı biraz daha geniş. Çift pencereli. Çok tatlı, kolay taşınabilir. Evolite Summit Pro çadırımız rengi de çok güzel. Kullanılan koyu yeşiller, açık yeşil epey güzel olmuş. Bu şekilde Evolite Summit Pro çadırı isterseniz Wolftrek.com.tr'den veya İstanbul Kadıköy'deki Wolftrek mağazamızdan satın alabilirsiniz. Soracağınız bir şey olursa Wolftrek.com.tr'den veya mağazamızdan gelerek bilgi alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.